Mardin evleri, eee, sofasız örnekleri, sayılabilir. Mardin'de yalnız, biraz önce Priyen evlerinde olduğu gibi, eee, avlunun etrafında, her bir ev biriminin geliştiğini görüyoruz. Mardin aslında bir, çok sıcak bir iklimde, bir yamaçta, dağ yamacında kurulmuş ve birbirinin, önünü kesmeyen, birinin çatısının diğerinin terası olduğu, o anlamda belli bir saygı ilişkisinde bulunulduğu, küçük sokaklar, gölgeli pasajlara sahip, ince tasarlanmış bir, yerleşim. Bu dokusuyla, aslında Çatalhöyük yerleşimini anımsatıyor. Çatalhöyük'te de, eee, yapılan kazılarda aslında, konutların hepsinin birbirine, bir araya, böyle bir yığılma şeklinde, geldiği, eee, ondan sonra birinin çatısının diğerinin, eee, terası olduğu, eee, bir dokuyu görüyoruz. Aslında tabii ki Çatalhöyük'te daha, milattan önce 5000-10.000'lere gittiği için, daha böyle korunma amaçlı, hani, birbirine, sırtını dayamış, konutlar birbirine sırtını dayamış insanları, anımsatan, eee, bir doku sebebiyle, ortaya çıkmış. Çatalhöyük'te yalnız çatıdan eve giriş, yani, çatıyı bir kapı olarak kullanma geleneği var. Tabii Mardin'de bu artık hiçbir evde hemen hemen Türkiye'de böyle bir yaklaşım görmüyoruz. Ama Mardin'de de bir araya gelme, hani, bir bir araya gelen, yerleşimlerin bazılarında korunma, saldırılardan korunma, eee, güdüsü, ihtiyacı, dolayısıyla ortaya çıkıyor. Mardin evlerinde, genelde güneye bakan avlular görüyoruz ya da teraslar görüyoruz. Yamaca doğru, yani, eee, dağa doğru her zaman konutların, ya inşa edildiğini, ön tarafın ise bir, şöyle gösterelim, ön tarafın ise avlu ve teras olarak değerlendiğini görüyoruz. Bunun tabii, güneye bakan bir dağ yamacında eee, yapılması sayesinde, gün ışığının mesela yaz güneşinin içeri daha az girmesi, kış güneşinin ise en içerilere kadar girerek içerisinin ısıtmasını sağlaması düşünülmüş. Kuzey Yarımküre'de güneye bakan, yapılar yapmak her zaman en avantajlı. Çünkü, yazın yüksek olduğu için içeri çok fazla ışık girmez. Kışın ise yatay geldiği için içerisini ısıtabilirsiniz. Bu nedenle güneye bakan cephelere pencereler yapmak, önemli olur. Onun dışında, evler 2 ana mekândan oluşur: haremlik ve selamlık. Bu, kadının ve erkeğin, farklı kullandığı mekânlar olduğu anlamına geliyor. Mutfak, kuzeyde daha soğuk mekânlarda, hani, daha dağ yamacında olan yerlerde, eee, kullanılıyor ve depolama da, besin depolama, işte, ürün depolama da daha soğuk olan kuzey cephesine yakın yerlerde, yapılıyor. Pencereler, kapılar küçük tutuluyor çünkü, kış aylarında çok fazla ısı kaybının olmaması, içerisini ısıtıp, taşın ısınmasıyla, içerideki ısı konforun korunması sağlanmaya çalışılıyor. Malzeme olarak da, eee, bir geleneksel, Mardin, eee, kireç taşının kullanıldığını görüyoruz. Bunlar da yakındaki, eee, kireç ocaklarından, taş ocaklarından buraya taşınıyor, ve de bütün, hani, yapının, duvarlarından çatısına kadar her şeyin taşla yapılmasını gerektiriyor. Şöyle bir, Mardin evinin, odaları ve avlularına bakarsak, eee, aslında bir, Mardin evinin en, karakteristik özelliği avlusu ve avlusunda bir havuzu bulunması. Havuz, özellikle sıcak iklimlerde, işte, Güneydoğu,
olabilir, işte bütün Orta Doğu ve Afrika'nın kuzeyi. Bu bölgelerde avlu ve havuz birlikte çalışan bir şey. Havuz tabii suyun kullanım suyunun depolanmasının ötesinde bir işleme sahip. Hava biliyorsunuz belki de görmüşsünüzdür. Öğleden sonra taş zeminleri büyüklerimiz sular, ıslatır ya da yıkar ya da siz balkonunuzu ya da terasınızı sıcak günlerde sularsınız, yıkarsınız. Ne olur? Çabucak buharlaşırken orası serinler. Havuzun da aslında böyle bir işlevi var Mardin evinde. Ortam kuru olduğu için, nemsiz olduğu için havaya hem bir nem katmak hem de serinlik katmak amacıyla o avluyu, taş avluyu havuzdan suyla yıkamak ve havuzun buharlaşma etkisi aslında ortamın daha konforlu, ısıl konforunun daha iyi olmasını sağlıyor. Onun dışında eyvan önemli bir mekan, şuralarda gördüğümüz. Eyvan da havuzla beraber çalışan bir mekan. Aslında suyun aktığı ve havuza kadar ulaştığı bir mekan. Şuradan bakın bir çeşme var, akıyor. Burada oturabilirsiniz. Suyun sesinden dinlenebilirsiniz, sohbet edebilirsiniz, çay içebilirsiniz. Bu hani hayatın dışarıda daha çok hani dışa dönük yaşayan insanların kendileri için ürettikleri çözümler. Bir ağaç gölge sağlayabilir. Bina tabii yüksek olduğu için avlu hiçbir zaman tamamıyla güneş altında kalmaz. İlla ki bir köşesi güneşten korunur. O güneş olmayan, gölge olan yeri her zaman işte gündüz gece kullanımı, gündüz öğleden sonra sabah kullanımı değişir. Gölge olan yerler her zaman değerlendirilir. Onun dışında da avlunun etrafında odalar gördüğünüz gibi direkt yani tek tek o avluya açılacak şekilde sıralanabiliyorlar. Harran evleri de Güneydoğu'dan bir örnek. Bunlar da sofasız örnekler ve avluyla olan örnekler. Harran Şanlıurfa'da bir ilçe ya da bir küçük yerleşim diyelim. Çok geleneksel bir ya da hani çok tipik yere özel bir yapı tipi var. Böyle kubbeler şeklinde yapılıyor. Her kubbenin altında, bu kubbelerin diyelim ki işte dairesi, her kubbenin altında bir oda var. Bir mesela kapıdan girdiğiniz zaman oda birbirine girebiliyorsunuz. Ve de avlunun etrafında hani bunu dışa kapalı olarak yaptığınız zaman hani oldukça kale gibi diyelim bir içe dönük bir yaşam sağlıyorsunuz. Şöyle bir bakarsak mesela burada saman biriktirilen bir yer. Burada bir belki kümes, bir havuz, konuklar için bir oda, bu başka kendi odaları, burada bir depo, mutfak ve işte kiler, hayvanlar için bir ahır, tuvalet. Gördüğünüz gibi şeyin hani girişe göre 2 tane girişi var. Girişe göre girişin hemen sağ tarafında yerleşim birimleri, sol tarafında üretimle ilgili işte storage'lar, barn yani işte kiler, mutfak, hayvanlarla ilgili şeyler ve hayvanların samanları. Büyük bir avlu ve avlunun bir köşesinde de su ya da işte suyla ilgili işte bir kuyu olabilir, havuz olabilir. Birim yer almakta. Harran'daki bu evler yine iklimle çok ilişkili aslında. Şu şekilde bunların böyle sivri kubbeler halinde yapılmasının en büyük sebebi aslında hani bildiğiniz gibi hava sıcaklaştıkça yükselir. Soğuk hava her zaman aşağıdan gelir. Hava ısındıkça yukarıdan kaçmak ister. Siz yukarıdan en tepeden delikler yaptığınızda ya da yanlardan delik yaptığınızda burada
pencereden ya da kapıdan her zaman hava girdiğinde hop yukarıdan kaçar. Böylece burada sürekli bir hava sirkülasyonu sağlıyorsunuz. Normalde hani kerpiç bir ev düz bir çatıya sahiptir. Hani düz çatıyı da ahşap kirişleri serersiniz, üstüne sazları serip toprakla kapatırsınız. Harran'da buna bir akılcı çözüm bulmuşlar. Sivri kubbeler yapmışlar. Böylece durgun sıcak havada bir nebze doğal havalandırma sağlayarak, hani bir akış sağlayarak havanın insanları serinletmesini sağlamışlar. Kerpiç burada tabii önemli bir malzeme. Kerpiç Anadolu'da en çok kullanılan, ya dünyada da en çok kullanılan geleneksel malzemelerden biri. Doğadan kendiniz direkt alıp, hani uygun bir toprağı alıp samanla, keçi kılıyla karıştırarak, kalıplara dökerek ve güneşte kurutarak kendiniz için ürettiğiniz bir kendi kendine ürettiğiniz ve kendinizin inşa edebileceği bir yapı malzemesi. Birçok avantajı var. Bulunduğunuz yerden elde ettiğiniz için ucuz. Ondan sonra hani bir zararı yok. Aynı zamanda kerpiç malzeme şu an hani doğa dostu olarak ifade edebiliriz. Daha fazla karbondioksit emisyonu salınmasına, karbondioksit salınmasına sebep olmuyor. Bozulduğunda, ev eskidiğinde toprağa geri dönüyor. Böylece bir geri dönüşüm ihtiyacı yok. İsterseniz onu karıp yeniden kalıplara döküp kerpiç tuğla haline getirebilirsiniz gibi. Ve de hani yapımı, hani kolektif yapıldığı zaman, hep beraber yapıldığı zaman çok keyifli bir teknik. Sadece emek gerektiren, yani insan emeği gerektiren bir yapım tekniği. Anadolu'da da birçok yerde, ister kerpiç tuğla olsun, ister harç şeklinde olsun, isterse ahşap karkas bir yapının duvarlarını doldurmak amacıyla olsun, çok fazla kullanılan bir yapı malzemesidir. Eğer sunumumu toparlamak gerekirse, insan yerleşimleri aslında bizim ihtiyaçlarımızı karşılamak üzere doğrudan gelişmiş ve yüzyıllar içinde evrimleşerek en optimum sonucu bize sunan yerleşimler. Bir kırsal yerleşime baktığımızda onun hangi kültürü, hangi coğrafyayı yansıttığına, oradaki yapı malzemelerinde kullanılan taşın, ahşabın nereden getirilebiliyor olduğuna, bir avluya, bir bahçeye girdiğiniz zaman o bahçenin içinde bulunan işte ahırı, kümesi, deposu, mutfağı, evi, bunların ilişkisi, bunlara baktığımızda oradaki yaşamla ilgili çok ciddi fotoğraf çeker gibi detaylar elde edebiliyoruz ve aslında nasıl tek tip yerleşim olmadığını görüyoruz. En ufak bir ilçede bile, küçük bir bölgede bile çok farklı insan yerleşimlerine rastlayabiliyoruz. Ve bu da bize aslında araştırılabilecek, incelenebilecek birçok insan yerleşimi olduğunu gösteriyor. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.